Herkese merhabalar efendim. Evet, 16 Mayıs'ta Boğa burcunda yeni ay gerçekleşecek. Peki bu yeni ay klasik bir başlangıç olacak mı? Elbette değil. Bu yeni ay sana yeni bir kapı açmayacak. İçinde bulunduğun düzenin gerçekten devam edip etmeyeceğini netleştirecek. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçmişti biliyorsunuz ve o süreçte hayatımızda neyin sabitlendiğini, neyin kök salmaya başladığını biliyorsunuz çok detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi geldik asıl noktaya. Şimdi o sürecin tam ortasında çok daha kritik bir noktadayız. Evet, gerçekten öyle bir noktadayız. Çünkü artık mesele neyin başladığı değil ki neyin devam edeceği. Önemli değil mi? Kesinlikle. Çok çok önemli bir hafta. Şimdi bu video bu yeni ayın aslında neyi netleştirdiğini, hangi alanlarda geri dönüşü zor kararlar getirdiğini ve elbette 12 burç için en çok hangi konuları etkilediğini tek tek ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Hangi burç nerede sıkışıyor, nerede güçleniyor, hangi noktada devam mı, tamam mı kararı veriyor. Tabii ki hepsini çok net bir şekilde göreceksiniz. Ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Şimdi bu yeni ay nedir? Önce buna bakalım. Etkileri nelerdir, değil mi? Bu yeni ayı böyle doğru okumak için şunu bir kere çok net koymak gerekiyor. 16 Mayıs'ta Boğa burcunda gerçekleşen bu yeni ay klasik bir başlangıç değil. Bakın başta da söyledim, yine aynı şeyi tekrarlıyorum. Tamam, önce burayı bileceğiz. Bu birinci nokta. Güneşle ay aynı derecede Boğa'nın 25 derecesinde kavuşuyor. Şimdi bu derece Boğa doğasının tabii ki en yoğun ve geri dönüşü zor noktası demektir astrolojide. Yani bu bir aslında niyet atma değil. Yani tamam mı? Bu bir niyet atma değil. Yani bir şeyin üzerine mühür vurma anıdır diyorum. Evet, buraya böyle çok uygun bir cümle bulmaya çalışmıştım ama en doğru cümle bu oldu gerçekten. Niyet atma yok. Sadece bir şeyin üzerine mühür vurma anıdır. Mühür vurmak nedir? Artık tamam değil mi? Karar budur demektir. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçmişti, evet. Ve o süreçte hayatımızda neyin sabitlendiğini, değil mi? Çok sık vurgulamıştım. Neyin böyle kök salmaya başladığını, evet, gerçekten detaylı bir şekilde anlatmıştım. Şimdi o geçişle birlikte böyle zemin kuruldu. Tamam, temeli attık. Şimdi neye geldi? O zeminin içinde çok daha kritik bir eşiğe geldi. Çünkü yeni ay o kurulan düzenin içinde aslında böyle bir seçim anıdır. Yani artık mesele neyin başladığı değildir, neyin devam edeceğidir. Yani temel var da bir kat mı çıkacaksın, iki kat mı çıkacaksın, bir gökdelen mi dikeceksin, değil mi? Şimdi Boğa burcunda evet, astrolojide sadece güven ya da böyle maddiyat değildir. Bir kere ki bunu bilmek lazım. Sahip olunanın korunmasıdır. Sürdürülenin gerçekten kalıcı hale gelmesidir ve bir değerin gerçekten somutlaşmasıdır. İşte bu yüzden yeni ay bu burçta gerçekleştiğinde yeni bir şey başlatmaktan çok mevcut olanı aktive eder. Şimdi biz genelde değil mi hep böyle yorumlarda bulunduğumuz için kafa karışıklığı olmasın. Hani bir şeyler başlıyor, yeni bir kapı açılıyor. Hayır. Başlayan bir şey zaten vardı. Ne dedik? Temelini attık. Sadece ve sadece mevcut olanı aktif hale getirecek. Evet, Güneş ve Ay'ın aynı noktada birleşmesi bilinçle içgüdünün de aslında aynı karara yöneldiğini göstermektedir. Şimdi ne hissediyorsan aslında onu çok daha net düşünürsün. Neyi düşünüyorsan da onunla ilgili gerçekten bir karar vermek zorunda kalırsın. İşte bu yüzden kararsızlık alanı ne yapar? Daralır. Gökyüzü burada ne der biliyor musun? Bekle demez. Artık seçimini yap. Yani seç der. Evet, aslında güzel, netleşiyoruz. Hadi bir örneklendirelim. Şimdi bir işin içindesin ama böyle artık seni taşımadığını hissedersin. Yaşamıyor muyuz bunu gün içerisinde, hayatın içerisinde? Evet, aynı öyle düşünelim. Bu yeni aile birlikte ne olacak biliyor musunuz? Bu his gerçekten netleşecek ve ertelenemez hale gelecek. Çünkü seçimini yapman lazım. Evet, artık buradan kaçış yok. Aynı şekilde mesela maddi bir düzen kurmuşsundur ama bunun böyle sürdürülebilir olmadığını biliyorsan, bak biliyorsan, işte bu yeni ay ne yapar biliyor musun? O ağırlığı daha somut bir şekilde sana hissettirir. Çünkü boğa enerjisi soyut asla değildir, somuttur. Yani durumu gayet güzel böyle elle tutulur hale getirir demektir özetle. Şimdi ilişkiler kısmında da aslında tablo çok nettir. Bağ ya köklenir ya da kopar. Bak yine hep net bir cümle. Ya kopar ya da tamamen var olan düzen daha kuvvetli bir şekilde devam eder. Şimdi uzun süredir böyle adı konmamış bir ilişki varsa bu yeni ayda ne olur biliyor musun? O gri alanda kalma şansı yok. Yani gerçekten bir adım atılır ya da çözülme başlar.
Yani ortası yok. Bak bunların gerçekten altı çizilmesi cümleler olduğunu ben de zaten farkındaysanız altını çize çize tane tane böyle sizlere anlatmaya çalışıyorum. O yüzden gri alan yok. Bak ya adım atacaksın ya da gerçekten böyle çorap söküğü gibi çözülmeye başlayacak. Çünkü burada belirleyici olan ne biliyor musunuz? Aslında duygu değil, değer. Değer. İşte bu gerçekten hani buna değer mi sorusunun aslında cevabını istiyor bizden. Bu yeni ayın belki de en derin mesajı şu olmuyor mu şimdi bu tabloya baktığımız zaman? Hayatında evet zaten var olan bir şey artık yarım şekilde sürdüremezsin diyemiyor mu bize? Evet, çok net bir şekilde bunu bize söylüyor. Çünkü bu kavuşum böyle devam eden enerjiyi olabildiğince sabitler, tutar. Burada yapılan şey yeni bir şey başlatmak değil. Bunu anladığınız takdirde zaten bu yeni ayı çözeceksiniz, tamam mı? Bak yapılan şey ne? Bir kez daha söylüyorum. Bir şeyi başlatmak değil. Hep şunu hatırlayın. Temeli attık. Mevcut olanın kaderini belirlemek. İşte tercih tamamen size kalıyor. İster o zemini at, orada kal. İstersen katlarını yavaş yavaş bilerek, isteyerek çık. Karar tamamen senin. Ve tabii ki şimdi bir kritik nokta olmalı. Şimdi bu enerjisi ne yapar? Seçtiğini büyütür. İşte bu yüzden mesele doğruyu aramak değil. Bak belki de en büyük yanılgı burada olacak. Hani neden böyle, neden şöyle diye kafamızda sorular oluşacak da hani doğruyu aramak için değil. Bu zamanı böyle kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? İçinde bulunduğumuz şeyin gerçekten sürdürülebilir olup olmadığını görmemiz gerekiyor. İşte olay bu kadar basit. Sen çözümsüz olanı seçiyorsun. Bense sana kolay olanı yani çözümü öneriyorum. Çünkü bu yeni ay sana seçenek sunmayacak. Aynayı tutacak. Bak çok güzel oldu. Ne yapacak? Sana seçenek sunmayacak. Zaten seçeneğin var. Aynayı sana tutacak. O aynada ne görüyorsun? Onunla ilgili artık bir karar vermek zorundasın. Bu yüzden bu yeni ay gerçekten bir fırsat olarak asla düşünmüyoruz. Zaten fırsat da değil. Bir netleşme ve yerleşme anı. Güzel. Bak buraya kadar gayet güzel anlattım konuyu. Bitmedi. Daha çok detaylar var. Hazır yeri gelmişken hiç konuyu da bölmeyelim. Kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bildirimleri de açın, haberdar olun ve tabii ki yorumlar kısmında da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Evet, şimdi geldik bu yeni ayda yapılan en büyük yanılgıya. Buradaki en büyük hata ne biliyor musunuz? Yanlış bir şeyi seçmek değil, yanlış olduğunu bile bile sürdürmek. İşte zaten normal hayatta da günlük hayatımızda da bunu yapmıyor muyuz? Çünkü Boğa burcunda gerçekleşen bu yeni ay böyle sıfırdan bir başlangıç alanı açmayacak. Zaten devam eden enerjileri olabildiğince yoğunlaştıracak ve olabildiğince de kalıcı hale getirecek hayatımızda. Güneş ve ay aynı derecede kavuşurken hayatında aktif olan konular tek bir noktada toplanacak. Şimdi sen bunun önüne geçemezsin. Dağınık böyle ilerleyen şeyler vardır. Ertelenen bir sürü sorun vardır, problem mesele vardır. Ya da hani şimdilik ya böyle gitsin, boşver ben hiç kafamı yormayayım dediğimiz şeyler yok mu? İşte hiçbir şey bu haliyle kalamaz. Enerji tek bir yöne akar. Anlaştık mı? Bak kilit cümleler geliyor. İşte bu noktada yapılan belki de yine en büyük yanılgı bu yoğunlaşmayı görmezden gelip eski alışkanlıklarımıza devam etmek. Şimdi ben burada bu kadar gırtlak patlatayım değil mi? Hani öyle bir tabir vardır ya, bu kadar oturayım, yorumlar hazırlayayım sizler için. Sen hala aynı kafayla gidersen ne olur? Hiçbir şey olmaz. Boşa gider. Çünkü boğa enerjisi devam eden şeyi güçlendirir. Bak bunu anlaman lazım ama aynı zamanda da haliyle ağırlaştırır. İşte bu süreçte en sık yapılan, bana göre, eminim siz de bana katılacaksınız, en büyük hata ne biliyor musunuz? Güvenle konforu karıştırmak. Tam. Gerçekten bak bu hatayı yapıyorsunuz. Bu yeni ayda alıştığın şeyi böyle güvenilir zannederek böyle devam edersen aslında seni geride bırakan bir düzenin içinde daha da sabitlendiğini göreceksin. Üzgünüm. Ben de sana buradan söylüyorum. Bak gel bir örnek verelim. Şimdi mesela bir düzen artık büyümüyor olabilir, tamam mı? Ya da böyle sırf alıştığın için böyle devam ettiğin bir sistem düzen vardır. Ne yapar yeni ay biliyor musun? O durumu değiştirmez ki. Tam tersine doğru haliyle büyütür. Yani sen burada boşuna çaba vermiş olmuyor musun? O inadınla. O böyle değişmez. Hani çok özür dilerim, bir tabir vardı ya. Hani at gözlüğü bakarak, takarak böyle bakarsak ne olur? İşte o durumu değiştiremezsin. Hani sen böyle çok böyle şey zannediyorsun. Ya ne olacak ya, sıkıntı yok işte. Devam ediyor. Değişmez. O olan sıkıntıyı önemsemediğin ya da önemsediğin ne varsa haliyle büyütecek. Bak sorun
minnacıktı. Sen bu bakış açını değiştirmemekle ne yaptın? Koca bir sorun haline getirdin. İlişkilerde de aslında aynı mekanizma çalışacak, biliyor musunuz? Gelin şimdi detaylıca bakalım. Şimdi bir bağın içinde böyle sorun olduğunu görmek tabii ki başka bir şeydir. Ama o bağın içinde böyle kalmayı seçmekse tamamen tercihtir. Bak, bambaşka bir şeydir. İkisini karıştırmamak lazım. İşte bu yeni ayda yapılan belki de yanılgı ne biliyor musun? Problemi yok sayarak ilerlemek. Çünkü boğa enerjisi böyle görmezden gelinen şeyi ortadan kaldırmaz. Yani sihirli bir çubuk yok elinde, böyle bir değnek yok, değdirip burada bir sorun var hadi kaldıralım. Kaldırmaz. Daha da böyle belirgin hale getirir. Çok özür dilerim ama gözünün içine böyle soka soka bak burada sorun var der. İşte sorunlu bir ilişkiyi idare ederim dersen, bu ilişkiyi yine kendi isteğine devam ettirmek, sürdürmek istersen yani o sorunun küçülmeyeceğini, tam tersine hayatında öyle köklü bir hale geleceğini de bilmen lazım. Ve bu yeni ayın belki de temel kuralı hepimiz için şu olmalı. Enerji genişlemez, ne yapar? Olabildiğince yoğunlaşır. Bu yüzden seçeneklerimizin azalacağını unutmamak lazım. Odağın tek bir noktaya düşeceğini de gerçekten bilmek lazım. Hala böyle hani birden fazla seçeneğin varmış gibi eğer davranmak istiyorsan ve böyle de tercih edip yaşamaya devam edeceksen, ya çok net söyleyeyim, gerçekten çok büyük bir yanılgı olur, biliyor musun? Bu süreçte kararsızlık diye bir alan yok. Bunu atıyoruz. Bu süreçte kararsızlık yok. Kararsız kalmak bile, bak burası çok önemli, mevcut durumu seçmek anlamına gelir. Ya sen istediğin kadar karar vereme, o sorunun içinde böyle debelene debelene durursun. Çok üzgünüm. Ve asıl gerçek şu. Bu yeni ayda belki evet risk hata yapmak değil. Evet, bunu çok net anladık ama farkında olduğum bir şeyi de değiştirmemek. Ya işte bak burası ne kadar acı bir yer. Yani çok ciddi söylüyorum. Bakın burayı baz alabilirsiniz. Yani bu yeni ayda asıl risk hata yapmak değil de farkında olduğun bir şeyi değiştirememek. Bence en acısı da bu. Eğer zaten o yol seni istediğin yere götürmüyorsa ve sen hala buna rağmen de devam ediyorsan, işte o seçim bu yeni ayın aslında en kritik yanılgısı olarak hayatında maalesef kök salacak diyorum. Evet, buraya kadar sanıyorum yeni ayın hayatımıza ne gibi etkiler getireceğini veya yapmamız ya da yapmamamız gereken durumlar karşısında nasıl bir yanılgıya düşeceğimizi, ne gibi risklerle karşı karşıya kalacağımızı sanıyorum çok net bir şekilde anlattım. Şimdi burası genel tabloydu ama tabii ki yine sizin de çok merak ettiğiniz ve benim de keyif aldığım yere geldik. Tabii ki burçlarımıza etkileri neler olacak? Neden burçlar? Hem güneş burcumuz, yükselenimiz ve biliyorsanız da ay burcumuza etkileri tabii ki çok farklı. Şimdi boğa burcunda gerçekleşen bu yeni ayın aslında her burcun hayatında tabii ki en çok hangi alanları tetikleyeceğini ve bu alanlarda böyle nasıl bir netleşme yarattığını şimdi tek tek anlatmaya başlıyorum. Hazır mısınız? Hadi ben de yaslanıyorum arkama. Şimdi koç ve yükselen koçlarla başlıyorum. Eline para geçiyor bu yeni ayda ama bir şekilde de tutamıyor olabilirsin, tamam mı? Şimdi hani para geldi, oh ne güzel hayallerini kurdun, ödemelerin var, yapman gereken planlar var, hepsi bir yerlere gitti. Bak elinde kalamayabilir, tamam mı? Böyle çok fazla hemen hayale kapılma derim. Bir dur, sakin ol. Ya da verdiğin emeğin karşılığı bir türlü büyümüyor olabilir. Bunu çalıştığın iş yerin olarak düşün. Evde olabilir, bir evlat olabilirsin, bir eş olabilirsin, baba olabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Hani sürekli verdiğin böyle bir emeğin gerçekten hep yerinde saydığını, bir türlü büyümediğini de düşünebileceğin bir dönem. Şimdi bu yeni aile birlikte evet bu durum tabii ki böyle devam etmeyecek. Yani harcamalar, kazançlar, tabii ki dengesizlikler hepsi aynı anda sana görünür hale gelecek. Bu belki biraz can sıkabilir ama bir de bakarsın ki kazanmış olduğun o şeyler neyse yetmemeye de başlayacak. Yani şimdi burada bir tezatlık var değil mi? Ya ne oluyor diyeceksiniz, para geliyor. Tamam, büyümediğimi hissediyorum. Verdiğim emeğin karşılığını alamadığımı düşünüyorum. Ama bir bakacaksın tam tersine o da olabilir. Yani o kazandığın paranın sana yetmediğini, belki de o hani uzun zamandır beklemiş olduğun o emeğin aslında sana verildiğinde yine yetersiz kaldığını, ya bazı şeylerin yetmemeye başladığını görebilirsin. Ya da bir fırsat çıkacaktır karşına. Bir bakarsın bunların hiçbiri yaşanmaz. Bambaşka bir düzene geçersin ve toparlarsın. Anlatabiliyor muyum? Ama emin ol hani bu olumsuzlukları ya da olumlu şeyleri yaşarken de ortada kalmayacaksın. Hani şimdi ben biraz böyle bir olumsuz giriş gibi yapmış olabilirim ama lütfen böyle düşünme. Yani ortada kalma halin yok. Bir şekilde bu süreç yani seni ya sağlam böyle bir kazanca doğru sürükleyecek, güzel böyle sağlam bir düzene doğru sokacak, ilerletecek ya da
gerçekten mevcut sisteminin artık yürümeyeceğini sana çok net bir şekilde kabul ettirecek. Aslında sizin için olumsuz değil. Evet, her ne kadar kurmuş olduğum ve vermiş olduğum örnekler bir tık böyle olumsuz gibi algılansa da aslında olumsuz değil. Neticede bir karar alınacağı zaten aşikar. Bak ne diyorum? Gri alanda kalmayacaksın. Ya siyahı seçeceksin ya beyazı. İlla ki birini seçeceksin. Ama işte bu seçtiğin yerler seni ne kadar mutlu edecek? Asıl soru bu. Ne kadar tatmin olacaksın? Para yok dedin, para geliyor. O da belki yetersiz kalacak. İşte bu yeni ayda bu durumları yaşayabilirsin. Karamsar olmaya gerek yok. Sen sadece tarafını belirle diyorum. Evet, şimdi bakalım sevgili Boğa burcu ve yükselen boğaları bu yeni ayda neler bekliyor? Bir süredir böyle hayatında iki farklı yön arasında gidip geliyorsun. Bak şimdi bunu kabul et. Öyle mi, böyle mi, şöyle mi, değil mi? Birçok şey var kafanda. Dışarıya göstermiş olduğun hayatla ama içinden geçirdiğin hayatın aynı olmadığını üzgünüm ama sana belki etrafındakiler sevdiklerini söyleyemeyebilir. Dost acı söyler, Gökçe söyler. Evet, yani dışarıya böyle çok bambaşka görünüyorsun. Belki çok mutlu görünüyorsun ama içindeki kopan fırtınayı ben bilirim. Bir de sen biliyorsun. Şimdi bu yeni aile birlikte bu ayrımın kapanacağını söyleyeyim mi sana? Hadi şöyle bir derin bir nefes al. Evet, gerçekten şimdi bu dengesizlik, bu belirsizlik ruh hali, evet bu ayrımın kapanacağını net bir şekilde söylemem lazım. Böyle bir anda karar verirsin gibi olmayacak ama, tamam mı? Hani böyle hani gece yattın, olumsuzsun, karamsarsın, sabah kalktın, hani hayatında böyle sihirli bir değnek değdi değil. Tamam mı? Böyle bir hani polyanlacılık, böyle bir hayal dünyası yok ama olaylar böyle seni tek bir yöne doğru itecek. Bak bu da senin için önemli bir adım, tamam mı? En azından o sisli bulutların hani yavaş yavaş dağılmaya başlayacağı bir yeni ay yaşayacaksın. Ya da şöyle bir örnek vereyim. Mevcut hayatını böyle daha da sahipleneceksin. Ve o şekilde de devam edeceksin. Hani o karamsar tablonu sen biliyorsun ya, karşı taraf nasıl görüyor? Sen o karamsar tabloyu içinde yaşıyorsun. Karşı tarafı hissettirmiyorsun. Bu eşin olabilir, annen, baban, iş arkadaşın. Anlatabiliyor muyum? Çevrendeki insanlar olabilir. Ya da işte sen bu mevcut düzenini bileceksin. Bununla ben tamam ya, ben buna sahipleniyorum. Olumlu ya da olumsuz, iyi ya da kötü. Bunu sahipleneceksin ve o şekilde de yoluna devam etmek isteyebilirsin. Ya da bak, ya da bu birinci seçenek, ya da tamamen ya ben bu değilim dediğin noktada gerçekten çok keskin bir değişim yaparsın, tamam mı? Bak sevgili boğa ve yükselen boğalar, çok keskin bir virajdasınız. Hani ortası yok. Evet, birçok burç için aynı şey geçerli. Zaten yeni ay bize zaten bunları yaptıracak. Hani sürpriz değil ama senin hayatında bak bu kesin çizgiler çok net var. Bak ya bu ben değilim. Restler çekiliyor. Çok net bir karar alıyorsun. Değişimi baştan aşağı yapıyorsun. Ya da mevcut olan o düzenini kabul ediyorsun, sımsıkı sahipleniyorsun. İşte bu yeni ay seni asla, bu yoruma baktığımız zaman ne yapıyor? Yarıda bırakmıyor. Seni illa hani o fırtınanın içinden çıkıyorsun, o rüzgarın içinden çıkıyorsun. Bak bir yere sabitliyor seni. Bir yere tutunabiliyorsun. Bu da güzel. Ya tutunamasan, ya akıp gitsen, kayıp gitsen, eyvah eyvah. Evet, neticede bu yeni ay döngüsü senin için bu şekilde işliyor. Tabii ki biraz daha dikkatli olmakta yarar var. Evet sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Zihninizin arkasında sürekli dönen bir konu var. Sadece bir konu mu? Neler var neler, hani deriz ya 40 tane tilki, 40'ının da kuyruğu birbirine değmiyor. Ben öyle yaşıyorum, bilmiyorum sizler nasılsınız? Unutmaya çalıştığınız, gerçekten görmezden gelmeye çalıştığınız ama tamamen de kapanmayan bir durum. Ay çok net söylüyorum. Şimdi burada da birçok şey açıklamak istemiyorum ama gerçekten ben yaklaşık 1,5-2 aydır bu duygunun içerisindeyim. Evet, yani o kafamın arka tarafında durduramıyorum onu. Bak bu yeni ayda da böyle tokat gibi yüzüme geliyor. Unutmaya çalışıyorum maalesef. Hadi diyorum görmezden geleyim. Bitmiyor. Yani kapanamıyor bir türlü. İşte bu yeni aile birlikte o konu maalesef o kaçamadığım konu önümüze geliyor. Eminim sizin için de vardır. Hepimizin hayatında vardır ama ben dediğim gibi biraz yoğun yaşıyorum. Ve evet bu yeni ay affetmedi. Kapatayım dedim, kapanmadı. Yine bir şekilde önüme getirdi. Bir konuşma olacak. Evet, bir gelişme yaşanacak. Ya da gerçekten böyle içimizden gelen bir dürtüyle ya tamam ya ben o cesaretimi toplarım, yüzleşeceğim bak diyebiliriz. Severim. Çünkü ne kadar konuşmazsam içimde o enerji daha çok birikiyor. İster istemez beni de yoruyor. Ama konuşursam emin olun konuşma şekli, tabii ki üslup ve konuşma şekli önemli ama rahatlamış oluyorum. En azından içimdekilerini atmış oluyorum. Evet ya kaçmak istemiyorum zaten bu yüzleşmeden. Kaçamazsın. Kaçmıyorum. Siz de kaçmayın. Ya da
Bu defteri ne yapalım biliyor musunuz? Gelin tamamen kapatalım. Yani seçeneğimiz bu. Ya gerçekten yüzleşme cesaretini gösterip konuşacağız ya da diyeceğiz ki hiç gerek yok. Yani bu işten hiçbir iş çıkmaz. Biz bu defteri tamamen kapatalım. Ya da kapatmadığın için aynı şeyin seni tekrar tekrar yorduğunu fark etmek istiyor musun, istemiyor musun? Ben şahsen istemiyorum. Ama maalesef yeni ay evet böyle bir düzenin içerisinde yer aldığımız için bizi bu yönde etkileyebilir. Karar tamamen bize kalmış. Bu yeni ay bizi içsel olarak bitirir. Eyvah, ya da gerçekten o konu neyse, konu ya da konular neyse kapatırsak rahatlatır. Yani bizim için aslında biraz böyle duygusal geçecek bu yeni ay. Evet, yapımız itibariyle hele bir de bu konu neyse, ben kendi konumu biliyorum da siz de biliyorsunuz o konu ya da konuları. Evet, yani karar tamamen bize kalmış. Devam etmesini istiyorsak işte pilav gibi böyle ısıtıp önümüze gelecek. Bu da bizi yorar mı? Yorar, bitirir. Ama rahatlamak istiyorsak da o defteri kapatabiliriz. Bakın özellikle sevgili ikizler, tamam, yorumlar kısmında bekliyorum. Benim için önemli. Geldim sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Şimdi bir hedefiniz var, evet, ama bu hedefiniz gerçekten hani senin mi yoksa böyle alışkanlık mı? Bunu sorgulamamışsın. Bak, bu zamana kadar sorgulamadın ama yeni ay ne yapar? Sorgulatır. Bu yeni ay ile birlikte o hedefin böyle ya gerçekten hani tam böyle gaza basarsın, yol alır gidersin ya öyle bir süreç yaşarsın ya da bir anda böyle gerçekten sana anlamsız gelmeye başlar. Hani vardır öyle bizim de içinde yaşadığımız, hayatın içerisinde yaşadığımız o gerçekler yok mu? Böyle çok hani anlamlar yükleriz ya böyle. Ama bir süre sonra bir bakarsın balon gibi böyle fos söner gider. İşte böyle bir durumda yaşayabilirsin. Dolayısıyla da ne yapacaksın? İçinde bulunduğun bir grup, bir çevre ya da böyle bir planın değişme ihtimali de çok yüksek. Şimdi baktığın zaman bu arkadaş çevren de olabilir, iş çevren olabilir, aile içi, eş, dost, akraba neyse, tamam mı? Biraz geniş düşünmen lazım. Yani işte bu durumu şimdiye kadar sorgulamadın ama yeni aile birlikte bunu sorgulayacaksın. Dediğim gibi ya hedefini belirleyeceksin, hızın artacak ya da o grup, sosyal çevre ya da o sana anlamsız gelen şeyleri gerçekten böyle bir gelecekler sana. Yeni aile birlikte diyeceksin ki ya ben ne yapıyorum? Şu havayı bir değiştireyim, kendimi bir değiştireyim diyebilirsin. Yani birilerini hayatından çıkarabilirsin. Bak, bu süreçte şaşırma. Ya da o çıkardığın insanların yerine gerçekten seni hak eden yeni insanların da girebilmesi için yer açabilirsin. Aslında senin adına biraz farkındalık, biraz arınma, biraz temizlik süreci diye toparlayabiliriz. Ama sonuç ne olursa olsun sevgili yengeç ve yükselen yengeçler, ya o hedefin içinde kalacaksın. Hani dedim ya, hedefini belirleyeceksin, hızla yol alacaksın. O hedefin içinde kalacaksın ya da gerçekten tamamen az önce de belirttiğim gibi bambaşka bir yön değişikliği yapacaksın hayatında her anlamda. Yani hangisi hakkınızda hayırlısıysa gerçekten o olsun. Ben de sizin adınıza sevinirim. Sevgili Aslan Burcu ve yükselen aslanlar. Şimdi iş hayatınızda ya da hayat yönünde böyle bir süredir devam ediyor gibi görünen ama aslında sizi gerçekten yoran bir süreç vardı. Bunu kabul etmek lazım. Şimdi bu yeni ay ile birlikte ne oluyor? Bu süreç ne hal alacak, değil mi? Hızlanacak mı? Bitecek mi? Bambaşka bir yöne mi evrilecek? Ben size buradan müjdesini vereyim. Bu yeni ay ile birlikte o süreciniz ne olacak biliyor musunuz? Gerçekten hızlanacak. Üzerine, hatta bakın hızlanıyor, üzerine daha fazla sorumluluk da gelecek. Ya da böyle bir durum seni birazcık böyle köşeye sıkıştıracak gibi. Tamam, bak, bu baskıyı hissedebilirsin. Ama şunu söylemem lazım. Artık netleşecek, tamam mı? Yani senin işte bu hani o yoran süreçler vardı ya, kararsızlık süreçleri vardı. Bak işte bu yeni ayda bunların hepsi dediğim gibi hızlanıyor. Hatta üzerine sorumluluk da geliyor. Haliyle tabii ki şimdi bu seni rahatlatacak ama bunun da bir bedeli olması lazım. Biraz böyle kendini hani ne oluyor? Çünkü beklemediğin bir yerden gelecek. Biraz sıkışabilirsin ama artık netleştiğin için de bence sevinmen lazım. Ve bu yolda kalıp daha da derinleşmek isteyeceksin. Aslında bu farkındalık, bu bakış açını değiştirmen, bu yeni yön seni mutlu edecek ve dolayısıyla da burada kalmak isteyeceksin. Burayı daha da derinleştirmek isteyeceksin. Ya da hani dedim ya, fazla sorumluluk geldi. Ya da bu yükü böyle taşımak istemediğini de anlayıp, tamam mı, farklı bir yöne de geçebilirsin. Bak, bu yeni ay sana biraz toleranslı davranmış. Ne oluyor? Hızını artırıyor. Sana seçenek sunuyor. Oh, sorumluluk veriyor. Bilemiyor şimdi, bu maddi manevi tabii, iş hayatında olabilir, evdeki sorumluluğun olabilir. Biraz geniş düşünelim bu tabloyu. Şimdi bu sorumlulukları verdi. Oh, bir güzel seni hızlandırdı, harekete geçirdi. Sen bunu ya alıp
daha derinleştirmek istiyorsun. Bak seçeneğin bir tanesi böyle. Diğeri de bu yükü taşımak istemiyorum efendim. Biraz fazla geldi bana. Ben şuradan biraz farklı bir yöne doğru gideyim. Oo, bir sürü seçenek sundu sana. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar, bak çok şanslı bir süreçtesiniz. Yani bu yeni ay size çok güzel gelmiş. Gerçekten bu şansı en iyi şekilde değerlendirin. Kalbim sizden yana. Sevgili Başak ve yükselen Başaklar, bakalım sevgili aslanların o şansı size de yansıyacak mı? Bakalım. Aynı şekilde düşünerek böyle ilerlemeye çalışıyorsun. Ama artık sana o bakış açının yetmediğini söylemem lazım sevgili Başak. Evet, yetmiyor. Şimdi bu yeni ay ile birlikte ne olacak? Bir ilgi, bir bilgi, bir gelişme, farkındalık. Bak bunların hepsi sana çok güzel bir şekilde bir buket halinde diyelim, değil mi? Böyle bir paket halinde, bir buket halinde geliyor. Bakış açını değiştirmen gerekiyor, tamam mı? Bunlar sana geliyor. Bu farkındalık. Şimdi bu gelişme, bilgi, akışlar yeni aile birlikte geliyor, bakış açısı. Ama senin de tabii ki bu açını değiştirmen lazım ki bunları algılayabilesin, değil mi? Evet, şimdi eskisi gibi asla düşünemezsin dedik. İşte bu yeni ay ne yapar? Seni ya ileriye taşır, çünkü artık farkına vardın, görmezden gelemezsin diyor. Ya da eskiye gerçekten tutunmaya çalıştıkça da zorlanacağını sana gerçekten net bir şekilde söyler. Sonuç Gökçe Hanım diyeceksiniz. Tabii ki düşünce değişir, tamam mı? Evet, düşünce değişir. Hepimizin hayatında olmaz mı yani? Doğduğumuz andan ölene kadar hep aynı düşüncede, aynı fikirde kalabilir miyiz? Mümkün değil. Tabii ki düşünceleriniz değişir. Değişsin de, ama düşünceler değişirken de tabii ki doğru orantılı hayatımızın da değişeceğini, tabii ki vermiş olduğumuz o düşünce neyse, vermiş olduğumuz o karar neyse, değiştirdiğimiz düşünce neyse hayatımız ya zorlaşır ya da tam tersine kolaylaşır. İkisi doğru orantıda ilerler. Yani yeni ay dönemi size bu gibi yenilikler getirdi. Farkındalık aslında güzel. Bunu dediğim gibi doğru bir şekilde kullanırsak hayatımızın bakış açısını değiştirebiliriz. Bence denemekte yarar var. Terazi burcu ile devam edelim ve yükselen terazi. Şimdi birine ya da bir duruma bağlısın, evet, ama bunun sana böyle ne kadar yük olduğunu da şu ana kadar, bu zamana kadar tam böyle fark etmedin, tamam mı? Çok net söylemem lazım. Evet, yani bir duruma bağlısın, olaylara karşı, kişilere karşı, ama bunun aslında sana ne kadar yük olduğunu, seni ne kadar enerjisel anlamda çektiğini bak gerçekten fark edememiş olabilirsin. İşte bu yeni ay ile birlikte ne yapacak biliyor musun? O bağ ağırlaşacak. Yani mesela şimdi bir ödemenin çıkabileceğini söylemem lazım. Bir sorumluluğun artacağını söylemem lazım. Ya da duygusal olarak bir şeylerin daha da yoğunlaşabileceğini söylemem lazım. Yani evet, terazisin. Bu cümleyi de sevmiyorum. Denge. Bu kelimeyi de sevmiyorum. Hani hep söylüyoruz. Ay terazi dengeli burcu. Evet, çok dengelisin. Evet, dengede olmayı seviyorsun. Tarzın itibariyle. Evet, ama bu yeni ay döneminde maalesef bazı böyle sıkıntılar yaşayabileceksin. Ve o yükü ne yapacaksın biliyor musun? Kabul edip daha da derinleşeceksin. Yani şimdi evet, bir bağ vardır, ilişki vardır ya da ne bileyim evliliktir. Evet, değil mi? Bu bağlar tabii ki güzel şeyler. Yoğunlaşması da güzel. Bitmesi de tabii ki hayatın neticede akışı içerisinde ilişkiler başlar, biter. Evet. Ama işte bu yüklerin sana gerçekten ne kadar ağır geldiğini, bunu kabul edip derinleşebilirsin de. Yani daha dipte de yaşayabilirsin. Ya da artık gerçekten hiçbir şekilde taşıyamayacağını fark edip ya ben bu yarışta yokum deyip çekilebilirsin de. Yani aslında hani duygusallık işin içine girdiği zaman tabii ki sistem ve işin rengi çok daha başka bir boyuta gidiyor. Yani yeni ay döneminde evet, sizi biraz zorlayacak duygusal anlamda, ilişkiler anlamında. Bakın bir tık da böyle maddi konular kısmında, dediğim gibi sorumluluklar konusunda, yani duygusal anlamda sizi gerçekten zorlayacak. Ya zaten var bu yoğunluk, duygu, değil mi? Bunda zaten bir sıkıntı yok ama daha da derinleşeceksiniz. İşte bu biraz sıkıntı olacak ama farkındalığı yüksek olan sevgili terazi ve yükselen teraziler ne yapacak? Bu durumu şimdi önüne koyacak. Diyecek ki ya evet, ben bunun içinde yoğunlaşmışım kardeşim. Ne yaşayacaksam sonuna kadar yaşayacağım deyip dibini görecek. Ya da hayır, bu zaten belli, daha fazla derine inmeye gerek yok deyip taşıyamayacağımı fark ettim ve ben yokum deyip gerçekten her şeyi masaya bırakıp geri çekilebilirsiniz. Ama şunu da çok net söylemem lazım. Bu bağ, hani dedim ya, derinleşeceksiniz. Yani ya büyür ya da tamamen çözülür. İşte siz bu kararı az önceki vermiş olduğum örnekteki gibi siz netleştireceksiniz. Dediğim gibi. Yani ya o bağ zaten derin, daha da derin yaşamak istiyorum, buna gücüm var deyip devam da edebilirsiniz. Ya da hayır, artık benim gerçekten bunu yürütmeye gücüm, takatim yok deyip de tamamen bu bağın çözülmesine de izin verebilirsiniz. Ama her halükarda
bir netlik olacağı için de küçücük de olsa sevinmek lazım diye düşünüyorum. Tatam, geldik Akrep Burcu ve yükselen akreplere. Şimdi bir ilişki var ama adı tamamen tam olarak konmamış. Yani tam olarak adını koyamamışsınız. Flört mü, sevgili mi, değil mi? Hoşlandığın biri mi? Ya da hani içten içe böyle nereye gittiğini sorguluyorsun. Kendince, aslında kendince bir ilişki olmuş o. Senin kafanda ve kalbinde yer etmiş. Yani nereye gidiyor diye bile sorguluyorsun. Karşı tarafın bundan haberi yok ama olsun. Sevgili akrep, sen bunu kurmuşsun. Tamam, bu yeni aile birlikte ne olacak peki bu duygular? Şimdi bu yeni aile birlikte o ilişki testten geçer. Yani şart. Bu yadsınamaz bir gerçek. Şimdi bir konuşma illaki olacak. Bir gelişme mutlaka yaşanır. Ya da karşı tarafın tavrının çok net bir şekilde hani olumlu ya da olumsuz olduğunu görebileceğin bir süreç yaşayacaksın. Ya da ilişki böyle bir adım, tamam mı, ileriye gider. Ya da gerçekten ciddileşebilir. Bak şimdi sevgili akrep, sizin için evet biraz aşk kısmı bu yeni ayda harekete geçmiş. Çok net söylemem lazım. Var olan bir ilişki üzerine de şimdi bu yorumu yapalım. Ya da dediğim gibi adı konmamış olan ilişki, tırnak içinde adı altında da bu yorumu yapıyorum, tamam mı? Yani hani sadece şimdi başta o yorumu yaptım ve Gökçe Hanım bizim bir ilişkimiz, bir birlikteliğimiz var. Şimdi biz bu yorumu üzerimize almayalım mı gibi yanlış anlaşılma olmasın. Dediğim gibi yani bir ilişki var ama adı konmamış ya da gerçekten var olan bir ilişki bir tık ileriye gidecek. Hatta sizin tavrınız ve karşı tarafın tavrı da netleşeceği için ciddileşebilir bile. Ya bu aslında güzel. Dediğim gibi bakın bu yeni ay zaten var olanı ne dedik? Zaten temelimiz var. Onun üzerine sağlamlaştırabilmek ve sürdürülebilme dönemi dedik, değil mi? İşte sizde de bu dönem çok net bir şekilde işliyor sevgili akrepler. Ya dediğim gibi o bağın yürümeyeceğinin ortaya çıktığını göreceksiniz ya da bu yeni ayda ne yapacaksınız? Gri alanın kalmadığını bilip çok net bir şekilde kararınızı vereceksiniz. Siyah tarafta mısın, beyaz tarafta mısın? Gri alan yok. Anlaştık mı? Sevgili yay ve yükselen yaylar. Şimdi günlük hayatın aslında böyle düzensiz akıyor gibi hissediyorsun. Evet, bu aralar biraz böyle yeni ay ile birlikte bu düzensizlik bir tık daha fazlalaşacak. Bak, uyku çok önemli. İş temposu çok önemli. Normal iş rutinimiz, düzenimiz, beden. Şimdi bunların hepsi biraz dağınık. Bak üzgünüm, biraz dağınık geldi. Şimdi bu yeni aile birlikte ne yapmamız lazım? Bu durumun sürdürülemez hale geldiğini tabii ki görmemiz lazım. Yeni ay da bunun için geldi. Biz o alışmış olduğumuz konfor alanımıza çıkamıyoruz ya. Hani o bakış açımızı değiştiremediğimiz için o uykusuzluk, o iş temposu, o işte beden aslında bize alarm veriyor da biz diyorum ya işte o dağınıklığı, o harala gürelenin içerisinde göremiyoruz. Ha biz göremiyoruz. Kim görüyor? Yeni ay görüyor, Gökçe Hanım görüyor. Evet, yeni ay ile birlikte bu maalesef artık sürdürülemez hale gelecek ve biz de göreceğiz. Ya böyle bir düzenini gerçekten istediğin şekilde kuracaksın. Gerçekten o disipline gireceksin ya da aynı şekilde devam edersen de fiziksel ve mental olarak zorlanmaya başladığını da maalesef bu yeni ay döneminde göreceksin. İşte az önce de dedim ya, yani biz o farkındalığın farkına varamazsak geçmişler olsun. Hiçbir şeyi göremeyiz ki. Sadece sevgili yaylar için geçerli değil. Hepimiz için geçerli bu. Bu farkındalığı, bu bakış açısını oluşturduğumuz takdirde istediği kadar yeni ay gelsin, değil mi? İstediği kadar dolunaylar gelsin. Bu farkındalığın içerisinde yer alırsak ne olur? Bakış açımızı değiştiririz. Daha rahat yön buluruz. Hadi toparlayalım sevgili yaylar sizi. Sonuç olarak çok net. Bak sizin için de net bir slogan ve cümleyle bitiriyorum. Ya toparlanacaksın ya da yorgunluğunun, o hengamenin devam edeceğini maalesef üzgünüm ben de söylemem lazım. Karar tamamen senin. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Şimdi aslında böyle içinde yapmak istediğin ama hani sürekli ertelediğim şeyler vardır ya, tamam mı? Bu bir seyahat olabilir, bir ev değişikliği, iş değişikliği olabilir, tamam mı? Her ne varsa bunlar ne olacak biliyor musun? Böyle mutlu eden bir alana doğru gidecek. Yani şimdi ilişki dedik, değil mi? İş dedik ya da ne bileyim zevk aldığın bir hobin olabilir. Yapmaktan keyif aldığın, seni gerçekten mutlu eden bir alanın artık oluşabileceğini de bu evrede söylemem lazım. Yani o ertelediğin şeyler aslında seni mutlu alana doğru böyle itecek. Yani
yapabilirsin diyecek ucundan kıyısından. Ve bu yeni aile birlikte o istek kendini çok daha fazla hissettirecek. İşte bak, dediğim gibi aslında bunların hepsi bir zamanlama ve süreç. Sen bunu belki bir yıl öncesinden beri planlıyorsun ya da aylar öncesinden planlıyorsun ya da bir çocukluk hayalin bile olabilir, tamam mı? İşte bak, bunlar bu yeni aile birlikte o isteğin kendini sana çok daha fazla hissettirdiğini söylemem lazım. Yani böyle hani ya tamam deyip gerçekten onun peşinden gideceksin. Düşünsene, yeni ay gelmiş. Hazır sana böyle bir fırsat veriyor. Gitmeyeceksin mi peşinden? Denemeyecek misin? En azından bir şansını dene, değil mi? İşte peşinden gidebilirsin ya da böyle bastırmaya o duygunu maalesef devam edebilirsin. Ama şimdi bana kalırsa, ben bir Oğlak burcu olsam ya da yükselenim Oğlak olsa, yani bu yorumu izledikten sonra bir dakika ya, benim böyle bir şey düşüncem vardı. Evet, böyle bir planım da vardı. Ne zamandan beri düşünüyordum. Plandı, hayaldi, projeydi. Ya neden denemiyorum ki? Hazır bak, yeni ayda beni bu süreçte destekliyor. Mutlu olmam için beni, değil mi? Bu ay yeni ay seni destekliyor. İlerle diyor. Denemekte ne gibi bir zarar görebilirsin ki? Başarısız olursun, onu bilemem. Ya da hayalin gerçekleşmez, onu bilemem. Ama denemeden bunu bilebilir miyiz? Mümkün değil, bilemeyiz. Ya da bastırmaya devam ettin. Ne oldu? O kadar zaman hayal kurdun, istedin. Yani çok saçma değil mi? O zaman da ne olacak? İçten içe böyle bir huzursuzluğun başlayacak. Zaten yeni ay dönemi de geçecek. Hadi bay bay, bir dahaki yeni aya kadar bakalım sana o şans fırsat geri gelecek mi? Değil mi? O zaman ne diyorum? Bu yeni ay seni gerçekten böyle kabak çiçeği gibi ya açacak ya da olduğun yerde tamamen böyle sıkıştırmaya devam edecek. Her zaman söylediğim gibi 12 burç için geçerli. Ben burada gerçekten olması gereken yorumumu yaparım, bilgimi paylaşırım. Karar tamamen sizin. Sevgili Kova, yükselen Kovalar. Hayatınızdaki temel düzen, yaşadığınız yer ya da içsel güven duygularıyla ilgili böyle bir konunun gündeme gelebileceği bir süreç. Evet, yeni ay sizde böyle bir etki yaratacak. Evet, yani temel düzen şimdi benim için de çok önemli. Yani hayatımızdaki temel düzen dediğimiz zaman nedir? İşte bunun içinde evdir, ailedir, eştir, çocuktur, değil mi? Evet, bunlar. Ya da böyle içsel güven duygularına. Bakın, bunlar gerçekten sizin için çok hassas konular. Evet, bu konular gündeme gelecek. Bunlardan kaçamıyoruz. Bu yeni ay ile birlikte o alan ya gerçekten çok sağlamlaşacak ya da aslında ne kadar zayıf olduğunu fark edeceksiniz. Yani bu süreçte evliliklerle ilgili bir bitişler yaşanabilir. Belki böyle kafanızda uzun süredir böyle bir kararsızlık vardı, değil mi? Yolunda gitmeyen olur ya, bir durum vardı. İşte bu durumun aslında devam edemeyeceğini ya da gerçekten temelinde sağlam bir ilişki ise bu, evlilik olur, ilişki olur, flört olur, iş hayatı olabilir, arkadaşlık olabilir, tamam mı? Bak, hep ne diyorum, tabloyu geniş tutmak lazım. İşte sağlam olan, yani bunu sadece ilişki olarak bakmayın, hani ikili ilişkiler gibi düşünmeyin. Her anlamda zaten temel sağlamsa emin olun hiçbir şekilde yıkılmaz. Siz yıkarsınız ancak onu, yıkmak istediğiniz için, tamam mı? Ya da ne kadar zayıf olduğunu fark etmekte, aslında onu fark ediyorsunuz, biliyor musunuz? Ama o an kabul etmek istemiyorsunuz. İşte yeni ay size bu kararı, üzgünüm ama, verdirecek. Dediğim gibi sağlam olan zaten her zaman olduğu gibi sağlam kalır. Zayıf olan ne varsa da zaten bunu sen çok net bir şekilde fark edeceksin. Bitmesi gerekiyorsa da bitecektir. Bak, bir taşınma var, bir düzen değişimi ya da böyle az önce de belirttim ya, aileyle ilgili gelişmeler. Ama sonuç olarak toparlayacak olursam, bak, çok sağlam bir şekilde kökleneceksin. Temel sağlamsa zaten köklerine hiçbir şey olmayacak. Ya da gerçekten o bulunduğun yerden kopup bambaşka bir yöne doğru da yelken açabilirsin. Evet, geldik son burcumuza. Sevgili Balık ve yükselen Balık. Aslında söylemek istediğin çok şey var ama sürekli erteliyorsun. Niye erteliyorsun? Bence söyle, bak, yeni ay gelmiş hazır. Dök içindekilerini, değil mi? Bu yeni ay ile birlikte o konular ya da konu neyse artık sizin içerisinizde artık kesinlikle ve kesinlikle gizlenmiyor, saklanmıyor. Ya içinizde hiçbir şey kalmıyor. Patır patır dökülecek. Bir konuşma olacak. Böyle bir mesaj gelebilir. Yani mesajlaşma olacak. Ya da böyle sen dayanamayacaksın. Tutamayacaksın, benim gibi söyleyeceksin. Ya bunlar kötü şeyler değil. Ben de öyle. Yani bazen eşim bana söyler ama ben de dayanamıyorum. Asla saygısızlık ve patavatsızlık çerçevesinde değil. Kesinlikle kendimi ifade ediş şeklim. Ben de duramıyorum. Ne varsa söylenmesi gerektiği taraftarıyım. Kopuş olacaksa olur, devam edecekse de olur. Benim de hayatımda gerçekten bu net çizgi vardır. Kesinlikle. Yani o gri alanlar, evet, gri rengi severim ama hayatımda hiçbir zaman olmamıştır. Çok netimdir. Ya siyahımdır ya beyazımdır.
Balıklar, işte siz de aynen bu süredesiniz. Ne yapacaksınız? Tabii ki bir şeylerin değişeceğini göreceksiniz. Şimdi yeni ay size de böyle hop elini kolunu bağlayarak gelmedi. İlla ki bir şeyleri değiştirecek. Hayatınızda yanlış giden şeylerin ne olduğunu sizinle yüzleştirecek. İşte sizin de netleşeceğiniz alanlar olacak. Dediğim gibi içinizde biriktirdiğiniz, söylemek istediğiniz o konu ya da konular neyse patır patır konuşulacak, yüzleşecek, netleşeceksiniz ve ne olacak biliyor musunuz? Önünüz açılacak. Ben niye bu kadar zamandır söylemedim diye de kendinize kızabilirsiniz. Ya da susmaya devam ettikçe o döngünün devam edeceğini siz de benim kadar çok iyi biliyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Bu yeni ayda düşüncelerimizi gerçek bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bundan çekinmiyoruz sevgili balık ve yükselen balıklar. Ne olacaksa olsun değil mi? En azından netleşmiş oluruz, rahatlamış oluruz. Evet, sanıyorum yeni ayı gayet güzel bir şekilde toparladık, özetledik. Hatta 12 burca tek tek yansımalarını çok detaylı bir şekilde anlattım. O zaman ne diyoruz? Bu yeni ay ile birlikte süreç tamamlanıyor. Belirsizlikler tamamen ortadan kalkıyor. Herkes bulunduğu noktada net bir duruş sergilemek zorunda kalıyor. Zaten videonun burasına kadar da çok net bir şekilde söyledim bunu değil mi? Gökyüzü bu yeni ayla herkese tabii ki aynı kapı açmıyor. Her zaman söylüyorum, açmaz da zaten. Bazıları için evet bu bir güçlenmedir, yerini sağlamlaştırma zamanıdır. Bazıları içinse artık sürdürülemeyen bir düzenle yüzleşme sürecidir. Peki sen bu yeni ayda neyi seçiyorsun? Bak çok merak ediyorum. Çok net yaşayarak tabii ki göreceğiz. Yorumlar kısmına mutlaka yazın, olur mu? Ne diyelim? Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.